Nefsin kabre gelmeyecek olan şeylerden ancak zaruret miktarı faydalanması gerekir. Kişi yeme, evlenme, giyinme ve barınma hususlarında zaruret ve muhtaç olduğu kadarıyla yetinmelidir. Eğer o bunlardan daha çok faydalanırsa, o zaman onlarla ünsiyet ve ülfet kurmuş olur. Bunlar sebebiyle de öldükten sonra tekrar dünyaya dönmek ister. Oysa dünyaya dönmek isteyenler, sadece hiçbir şekilde ahirette nasibi olmayan kişilerdir. Bundan kurtulmanın yolu ise kalbin Allah ile meşgul olması, onu sevmesi ve tefekkür etmesi, diğer şeyleri bırakıp ona yoğunlaşmasıyla mümkündür. Buna da ancak Allah'ın gücü yeter. Dünyalıktan, zikir ve fikre engel olacak şeyleri giderecek kadarıyla yetinmek gerekir. Kim bu hususun hakikatine ulaşamazsa, en azından bu hakikate yaklaşmaya çalışsın. İnsanlar bu konuda 4 sınıfa ayrılır. 1. Kalbi Allah'ı zikirle dolan kişidir. Bu kişi zaruri geçim miktarının ötesinde dünyaya yönelmez. İşte bu kişi sıddıklardandır. Böyle bir mertebeye ancak uzun süreli riyazetle ve şehvetlere sabretmekle ulaşılabilir. 2. Dünyanın kalbini istila ettiği insanlardır. Bu kişinin kalbinde Allah'ı hatırlayacak yer kalmamıştır. Onun Allah'ı hatırlaması kalbiyle değil diliyle olur. Bu kişi helak olanlar zümresindendir. 3. Hem dünya hem de din işleri ile meşgul olan, ancak kalbine dini işlerin galip geldiği kişidir. Bu kişi cehenneme uğrayacaktır. Ancak kalbinde bulunan Allah'ın zikri oranında hızlıca cehennemden kurtulacaktır. 4. Hem dünya hem de ahiret işleri ile meşgul olan, ancak dünyevi işlerin kalbine galip geldiği kişidir. Bu kişi cehennemde uzun süre kalacak olsa bile oradan çıkacağı muhakkaktır. Zira her ne kadar dünyayı hatırlamak kalbine daha galip gelse de, kalbinde Allah'ın zikrinin kuvveti vardır ve kalbinin derinliklerine bu zikir yerleşmiştir. Allah'ım, senin perişan etmenden yine sana sığınırız. Zira sığınılacak olan ancak sensin. Sırrı Sekati şöyle der: 40 yıldır nefsim pekmeze ekmeği batırıp yemek istiyor ama ben ona itaat etmiyorum. O halde ahiret yoluna girmek için gerekli olan kalbin ıslahı, ancak kişinin nefsini mubah olan yiyeceklerden alıkoymasıyla mümkün olur. Şayet nefis bazı mubahlara karşı engellenmezse, o zaman yasak olan şeylere tamah eder. Kim dilini gıybetten ve fuzuli kelamdan muhafaza etmek isterse, Allah'ı zikretmek ve dindeki mühim işler hariç sükût etmesi şarttır. Ta ki konuşma arzusu onda ölür ve sonrasında hak olan şeyler hariç konuşmaz. Bu durumda onun sükûtu da, konuşması da ibadettir. Göz, her şeye bakmayı alışkanlık haline getirirse, helal olmayan şeylere bakmaktan kendini koruyamaz. Diğer arzu ve isteklerde de durum böyledir. Zira helali arzu eden şey, haramı da arzular. Şehvet tektir ve kişiye farz olan husus, nefsini haramlardan korumaktır. Eğer şehvetin helal yoldan zaruret miktarıyla yetinmezse, o zaman şehvet ona galip gelir. Bunun ötesinde ise daha büyük afetler vardır.
O da bir nefsin dünyada nimetler içinde, hoşnutluk içinde olması, dünyaya meyletmesi, dünyalıkla şımarması ve böbürlenmesidir. Hatta öyle olur ki, kişi ayılamayan bir sarhoş gibi hiç kendine gelemez. Dünyevi şeylerle böyle sevinmek, damarlara sirayet eden öldürücü bir zehirdir. Bundan ötürü de korku, hüzün, ölümü hatırlamak ve kıyametin dehşet verici sahnelerini düşünmek kalpten çıkıp gider ki bu da kalbin ölümüdür. Nitekim Allah şöyle buyurmuştur: dünya hayatından memnun olup onunla mutmain oldular. Nefisler de kuş ve hayvanların terbiye edilmesi gibi terbiye edilir. Nefsin terbiyesi şöyle olur: öncelikle dünyevi nimetlere bakmaktan, onlarla ünsiyet kurmaktan ve onlarla neşelenmekten mahrum bırakılır. Hatta ölüm bile yok olup gidecek her şeyden men edilir. Ona neyi seversen sev, ondan ayrılacaksın. Denildiği zaman nefis sevdiği şeyden ayrılmanın kaçınılmaz olduğunu ve onun ayrılığının acısını çekeceğini anlar ve ayrılığa baş kaldırarak kalbini ayrılmayacağı şeylerin sevgisiyle meşgul eder. O meşguliyette Allah'ı zikretmektir. Her insan için mücahede ve riyazet yolu kendi durumlarına göre farklılık arz eder. Burada esas olan her insanın dünyevi sebeplerden dolayı gönül vermiş olduğu şeyi terk etmesidir. Mesela bazıları malla, bazıları mevkii ile, bazıları nasihatlerinin dinlenmesiyle, bazıları verdiği kararlara insanların itibar etmesiyle, bazıları verdiği derslerden dolayı öğrencilerinin ve taraftarlarının çok olmasıyla övünür ve bunlara sevinir. İşte kişi sevindiği ve meylettiği şey ne ise ilk önce onu terk etmelidir.